Yemeğe önce eti pişirmekle başlayacağım. Tavanın altını açıyorum. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ dökeceğim tavaya. Tavanın biraz ısınmasını bekliyorum. Tava ısındığında 500 gram kuşbaşı doğranmış eti tavaya alıyorum. Etlerin rengi kahverengiye dönene kadar yüksek ateşte mühürleyeceğim. Etler başta kırmızıyken şimdi kahverengiye döndü. Bu aşamada ocağın altını kısıyorum. Kapağını da kapatacağım. Kısık ateşte kapağı kapalı yavaş yavaş pişireceğim etleri. Önce suyunu salacak, sonra da çekecek. Suyunu çekene kadar yavaş yavaş pişireceğim. Etimiz suyunu çekti. Şimdi bu aşamada eğer etiniz yumuşamışsa diğer aşamaya geçebilirsiniz. Ama bir tanesine bakın. Hala sertlik varsa biraz daha pişmeye ihtiyacı vardır. Bir tanesini alıp kontrol edebilirsiniz. Benim etim hala sert. O yüzden bir su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Şimdi şöyle açıyorum. Suyun fokurdamasını, kaynamasını sağlayacağım. Su kaynadığında kapağını tekrardan kapatıyorum. Altını da kısacağım. Yine kısık ateşte yavaş yavaş etler suyunu çekip yumuşayana kadar pişireceğim. Eti son eklediğim su çekilene kadar pişirdim. Etler yumuşacık pişti. Bu aşamada içine böyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ocağı da orta ateşe alabilirim. Yağ erirken yemeklik doğradığım bir tane soğanı ekleyeceğim. Bir diş sarımsağı da küçük küçük doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Bu ikisiyle birlikte 3-4 dakika kavuracağım. Soğanların rengi şeffaflaştı. Sarımsağın da kokusu belirginleşti iyice. Bu aşamada bir tane de kapya biber ekliyorum. 1-2 dakika daha kavuracağım. Şimdi tavanın ortasını açıyorum. Bir yemek kaşığı hafif dolu domates salçasını ortasına alacağım. Kaşığın tersiyle ezerek biraz kavrulmasını sağlıyorum. Sonra da etlerle karıştıracağım. Artık mantarı ekleyebiliriz. Burada 250 gram doğranmış mantar var. 2-3 dakikada mantarla birlikte kavuracağım. Sebzeler kavrulunca yarım su bardağı domates püresi, 1,5 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı nişastayı 1-2 yemek kaşığı su ile açıyorum. Daha sonra yemeğe ekleyeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama eklerseniz kıvamı biraz daha yoğun oluyor. Ben öyle seviyorum. Artık baharatları ekleyebiliriz. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik, çeyrek çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Altını da tamamen kısıyorum. Kısık ateşte kapağı kapalı 15-20 dakika pişireceğim. Yemeği kısık ateşte 20 dakika pişirdim. Etleri yumuşacık, gayet güzel bir şekilde pişti. Tuzunu kontrol etmek için şöyle bir tanesinin tadına bakacağım. Birazcık daha tuz ekleyebilirim. Yarım çay kaşığı kadar daha tuz ekliyorum. Artık altını kapatabilirim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek yaptık. Etleri yumuşacık. Bu sebzeler de zaten ete çok yakışıyor. Sosun kıvamı da çok yerinde. Denerseniz mutlu olabileceğiniz tariflerden biri diyebilirim. Şöyle yakından da göstereyim. Şahane bir ana yemek. Yanına güzel bir pirinç pilavı yaparsanız iyi bir ikili olur. Ben şimdi servis edeceğim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.